Bir sorun gördüğünüzde durun ve onu düzeltin. Çok basit geliyor kulağa, değil mi? Ama işte bu basit cümle 19. yüzyıl Japonya'sında annesinin her gün çektiği çileye tanık olan bir oğulun hayat felsefesi oldu. Ve o zamanlar kimsenin aklının ucundan bile geçmezdi ki bu felsefe küçücük bir aile işletmesini dünyanın en büyük otomobil devine dönüştürecek. Peki, 19. yüzyıldan kalma bu düşünce tarzı dünyanın en büyük otomobil devini nasıl yarattı? Ve daha da ilginci, bugün aynı felsefe şirketin geleceğini nasıl tehdit ediyor olabilir? İşte bu, inanılmaz bir yükselişin ama aynı zamanda beklenmedik bir tuzağın da hikayesi. Gelin, Toyota'yı zirveye taşıyan o sihirli formülün bugün onu teknoloji yarışında nasıl geride bırakma riskiyle karşı karşıya getirdiğine hep birlikte bakalım. İşte karşınızda bir dokuma tezgahından küresel bir efsaneye uzanan o inanılmaz yolculuk. Toyota'nın yükselişi ve en büyük meydan okuması. Hazırsanız başlayalım. Her şey bir arabayla başlamadı. Aslında her şey bir dokuma tezgahından çıkan o kıvılcımla başladı. Gözünüzde canlandırın. 19. yüzyılın sonları. Sanayileşmenin henüz uğramadığı yoksul bir Japonya kırsalı. İşte Toyota efsanesi tam da burada basit bir gözlemle filizlendi. O zamanlar Sakichi Toyoda adında marangoz bir babanın oğlu her gün annesinin eski tip bir dokuma tezgahında nasıl mücadele ettiğini izliyordu. Ve bu manzarayı gördükçe aklında tek bir soru dönüp duruyordu. Bunu neden daha iyi yapamıyoruz? İşte bu soru sadece bir makineyi değil, bütün bir zihniyeti değiştirecekti. Empatiden ve bitmek bilmeyen bir iyileştirme arzusundan doğan bu kıvılcım, farkında olmadan Toyota'nın DNA'sını kodluyordu. Bu basit soru Sakichi için bir takıntıya dönüştü. Yıllar süren denemelerin ardından 1924 yılında dünya J-tipi otomatik dokuma tezgahıyla tanıştı. Bu makine tam bir devrimdi. Düşünün, bir iplik koptuğu anda makine kendi kendine duruyor. Böylece kusurlu üretim en başından engellenmiş oluyordu. İşte biz bugün buna Jidoka diyoruz. Yani insan dokunuşlu otomasyon. Bir sorun olduğunda sistemin kendini durdurması. Peki bu icat ne kadar önemliydi biliyor musunuz? O kadar önemliydi ki Japonya'nın o ücra köşesinden çıkan bu fikir ta sanayi devriminin kalbi olan İngiltere'ye kadar ulaştı. Evet, dünyanın en büyük tekstil makinesi üreticileri bu icadın peşine düştü. Bu sadece bir icadın başarısı değildi. Bu Toyota adının küresel sahneye attığı ilk adımdı. Ve işte o an geldi. Toyota ailesi tekstil endüstrisindeki kanıtlanmış başarısını, yani bildiği her şeyi bir kenara bırakıp hakkında neredeyse hiçbir şey bilmediği yepyeni bir alana atladı. İşte bu otomobil rüyasına yapılan o cesur sıçrayıştı. Yıl 1929. İngiliz devi Platt Brothers, o devrimci dokuma tezgahının patent hakları için masaya tam 100.000 sterlin koydu. O günün parasıyla bu akıl almaz bir servetti. Ve bu para Toyota ailesinin geleceğini kökünden değiştirecekti. Şimdi ailenin önünde kritik bir yol ayrımı vardı. Bildikleri, güvende oldukları tekstil işine devam etmek mi, yoksa bilinmezlerle dolu otomobil dünyasına yelken açmak mı? Sakichi Toyoda o parayı oğlu Kichiro'ya verirken aslında bir vasiyet bırakıyordu. Bu parayı Japonya'nın geleceği için kullan, otomobil işine gir. Düşünsenize, bu sadece bir iş kurma kararı değil, bir ulusun kaderini etkileyebilecek inanılmaz bir riskti. Ve girdiler de. Ama macera daha yeni başlarken Dünya Savaşı patlak verdi. Savaş sonrası Japonya'sının o yıkıntılarının ve küllerin ortasında Toyota sadece hayatta kalmakla kalmadı, adeta üretimi yeniden icat etti. Tabii ki ilk başlarda her şey sıfırdan yapılmadı. İlk Toyota otomobili olan Model A'yı yaratırken dönemin devlerinden ilham aldılar. Şasiyi Ford'dan, motoru Chevrolet'ten, tasarımı ise DeSoto'dan esinlenerek adeta tersine mühendislikle kendi araçlarını yaptılar. Ama sonra İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımı geldi ve şirketi iflasın eşiğine getirdi. Fabrikalar harabeydi, ülke yoksullukla boğuşuyordu. Hayatta kalmak için gerçekten bir mucize gerekiyordu. O mucize, Eiji Toyoda ve Taiichi Ohno'nun Amerika'ya yaptığı bir seyahatten doğdu. Ford'un devasa fabrikalarını gezdiler, hayran kaldılar ama bir şeyi de fark ettiler. İnanılmaz bir israf vardı. Savaş sonrası yoksul Japonya'da bu israfa yer yoktu, imkansızdı.
Ülkelerine döndüklerinde kafalarında devrimci bir fikir vardı. Sakichi'nin o meşhur Jidoka felsefesine, yani hata varsa dur ilkesini aldılar, yanına da tam zamanında üretim, yani just in time ilkesine eklediler. Bu ne demekti? Devasa depolara son. Her parça fabrikaya tam ihtiyaç duyulduğu anda gelecekti. Sıfır israf. İşte bu sistem, yani Toyota üretim sistemi, onları gezegenin en verimli üreticisi yapacaktı. İşte bu inanılmaz verimli sistem, Toyota'ya değişen dünyaya mükemmel bir cevap verme fırsatı sundu. Ve bu cevabın bir adı vardı: Corolla. 1966 yılında Toyota, Corolla'yı piyasaya sürdü. Küçük, güvenilir ve yakıtı adeta koklayan bir otomobildi bu. Lüks değildi, gösterişli de değildi ama tek bir söz veriyordu: sizi asla yolda bırakmam. Sıradan insanlar için tasarlanmış, sade, ekonomik ve inanılmaz sağlam bir araba. Sonra kader ağlarını ördü. 1973 petrol krizi patlak verdiğinde o devasa benzin canavarı Amerikan arabaları bir gecede anlamsızlaştı. Bütün dünya aniden küçük ve ekonomik bir araba aramaya başladı. Ve bilin bakalım kim hazırdı? Elbette Corolla. İşte bu, Toyota'yı dünya sahnesinin zirvesine taşıyan, durdurulamaz bir başarının başlangıcı oldu. Bugün 50 milyondan fazla satılmış olması da bunun en büyük kanıtı. Zirveye çıkmak zordur ama orada kalmak daha da zor. Ve hikayemiz şimdi modern çağ, yani Toyota'nın en büyük başarısının aynı zamanda onu geleceğe karşı nasıl kör ettiğinin hikayesine geliyor: hibrit devrimi ve o meşhur tuzak. 1997 yılına geldiğimizde Toyota, Prius'la dünyaya bir kez daha sarstı. Bu, dünyanın ilk seri üretim hibrit aracıydı. İnanılmaz bir teknolojik zaferdi. Toyota bir anda kendini yeşil teknolojinin kralı olarak buldu. Otomotiv dünyasında yeni bir çağ açmışlardı ve her şey, ama her şey mükemmel görünüyordu. Ama işte o başarının gölgesinde geleceği şekillendirecek çok kritik bir karar alınmıştı. Bir yanda Toyota'nın hibrit araçlar için mükemmelleştirdiği güvenli ve uzun ömürlü nikel metal hidrit piller vardı. Diğer yanda ise daha hafif, daha fazla enerji depolayan ve tamamen elektrikli araçların geleceği olan lityum iyon piller. Rakipler yavaş yavaş lityum iyona yatırım yaparken Toyota kendi yarattığı hibrit krallığında o kadar güvendeydi ki bu yeni teknolojiye biraz mesafeli durdu. Kendi bildikleri yolda yürüdüler. İşte bu grafik, o kararın ne kadar kritik olduğunu ve hibrit tuzağının acımasız sonuçlarını gözler önüne seriyor. Dünya, biz farkına bile varmadan tamamen elektrikli araçlara doğru bir devrim yaşarken Toyota bu treni kaçırdı. Tesla ve BYD gibi yeni oyuncular pazarı silip süpürürken bir zamanların teknoloji lideri Toyota kendisini kenarda izlerken buldu. Peki bugün durum ne? Toyota, elektrikli araç yarışında kaybettiği zamanı telafi etmek için milyarlarca dolar harcıyor. Ama bunu yaparken sırtında dev bir yük var. Tam 255 milyar dolarlık bir borç. Bu rakam onu dünyanın en borçlu şirketlerinden biri yapıyor. Ve tabii ki bu durum hızlı hareket etme yeteneğini de ciddi şekilde kısıtlıyor. Peki, Toyota bu devasa meydan okumanın üstesinden gelebilir mi? Geleceğin şifresi nerede saklı? Belki de cevap, her şeyin başladığı yerde, o mütevazi dokuma tezgahında ve onun felsefesinde gizlidir. Şu anda Toyota, arayı kapatmak için adeta çılgınca bir çaba harcıyor. Milyarlarca dolarlık yatırımlar yapılıyor, binlerce batarya patenti alınıyor. Ama soru hala aynı: yeterince hızlı olabilecekler mi? Çünkü özellikle Çin gibi kilit pazarlarda pazar payları eriyor ve zaman hızla daralıyor. Ve bu bizi en başa, her şeyi başlatan o felsefeye geri getiriyor. Bir sorun gördüğünüzde durun ve onu düzeltin. Toyota şu an karşılaştığı bu en büyük modern sorunu görüyor. Peki şimdi durup bunu düzeltebilecek mi? Onu zirveye taşıyan o kurucu DNA bu büyük krizden çıkması için yeterli olacak mı? Kısacası bu otomotiv devinin kökleri o basit dokuma tezgahına hala yeterince sıkı tutunuyor mu? Onu zirveye taşıyan o muhteşem geçmiş şimdi onu kurtaracak anahtar mı? Yoksa geleceğinin önündeki en büyük engel mi olacak? İşte bunu bize sadece zaman gösterecek.